Merhabalar, ben Doktor Engin Öcal, plastik ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün size Vectra cihazı ile ilgili genel bir bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyada en sık yapılan ameliyatların başlarında meme büyütme ve rinoplasti ameliyatı geliyor. Burada hasta-hekim arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, hastanın beklentilerine doğru cevap verebilmek için çeşitli simülasyon teknikleri geliştirilmiş. Ben de bu konuda size ayrıntılı bir bilgi vermek istiyorum. Görüntüleme sistemlerinden en iyi olanlarından biri olan Vectra'da 3 boyutlu hasta değerlendirebiliyoruz. Vectra temel olarak çekim ünitesi ve bu çekim ünitesini temel olarak değerlendiren bir görüntüleme kısmı var. Cihaz son derece komplike. Yani şöyle söyleyeyim, ortalama 6 tane kamera var ve bu kameraların her biri 40 megapiksel. Bu bilgileri toparlayıp yaklaşık olarak 30-40 saniyede verileri değerlendirip bir 3 boyutlu simülasyon veriyor bize. Ve biz burada hastaları tekrardan analiz edip neler olabileceğini tahmini olarak söylüyoruz. Vectra'da çekim yaparken kaliteli olması için cihazın tam arkasına siyah bir form oluşturuyoruz. Cihazdan çıkan flashlar zaten yeterli. Onun için etrafta karanlık bir ortam oluşturuyoruz yine. Ve makine bize hastanın nerede olduğunu gösterdikten sonra fotoğrafını çekiyoruz. Fotoğraf çekiminden sonra bir 30-40 saniye bekliyoruz ve bize ulaştıktan sonra da makine bize hastada bazı yerleri işaretlememizi ister veya kendisi otomatikman yapar. Onu sizinle birlikte hızlıca bir işaretleme yapalım. Burada nereyi işaretlememizi gerektiğini gösteriyor. Biz de o noktaları tek tek işaretleyeceğiz şimdi hızlı bir şekilde. Burada hastanın köprücük kemiği, yani bizim klavikula dediğimiz noktaları işaretliyoruz. Memenin başının nerede ve nerede olması gerektiği ile ilgili noktaları işaretliyoruz. Meme altı pozisyonları. Çünkü bu ölçümler bize protezin nerede olması gerektiği, ne kadar yukarıda, ne kadar aşağıda olması gerektiği ile ilgili bilgi verecek genel olarak. Konum işaretleri bitirdikten sonra beraber bir değerlendirme yapalım isterseniz. Belli başlı çizimler ve rakamlar geldi, görüyorsunuz. İşte meme başının pozisyonu, meme başının alttaki bizim sulcus dediğimiz, yani olukla olan mesafesinin uzunluğu. Yine bizim çentik dediğimiz bir kısım var. Bu çentik kısmından meme başının uzaklığı ve meme protezinin kabaca kaç santimetre genişlikte olması gerektiği ile ilgili bilginin verildiği göğüs çapının uzunluğunu gösteriyor. Burada küçük küçük farklılıklar var. Bazı hastalarda bu farklılıklar çok daha belirgin olabilir. Böylece hastayı ameliyat öncesi net bir şekilde bilgilendirmiş oluyoruz. Değerlendirme kısmında sadece bu değil. Örneğin yukarıdan baktığında hastanın göğüs deformitesi var mı yok mu onu net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin bu hastada bir kısım daha yukarıda, bir kısım daha aşağıda. Bazen hastalar bunu fark etmiyor. Ameliyattan önce bu farklılıkları görmedikleri için ameliyattan sonra memelerine daha çok konsantre oluyorlar. Sanki ameliyata bağlıymış gibi hissedebilirler. Onun için bu veri önemli. Yine göğüs duvarının alttan olan bakışını da gösteriyor. İşte burada karşılaştırma yapılmış ve 5.1 cc'lik bir fark bulunmuş iki meme arasında. Sadece o değil, bakın şimdi şöyle bir yansıtma yapalım. Bu meme ile bu memenin arasındaki yerleri değiştiriyor bilgisayar bize. İkisinin arasındaki farkı gösteriyor tekrardan. Tabii farklılıklar azaldıkça bu rakamlar, kısımlar da memelerde birbirine benzedikçe görüntü daha da iyi oluyor. İlla aynısı olacak diye bir şey yok. Bütün insanlarda memeler birbirlerinden farklıdır. Çok çok nadiren simetriktir. Burada yine karşılaştırma kısımları var. Bu sağ memenin yandan görünüşü, sol memenin yandan görüntüsü. Yine eğer bu hastanın kendi hali sağ memeye benzeseydi olan görüntüsü, sol memeye benzeseydi ki olan görüntüsü. Gördüğünüz gibi değişik farklılıklar var. Genel olarak her yönüyle hastayı bilgilendiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra hastanın tabii ki birazcık da tercihine bağlı. Nasıl bir göğüs yapısı istediği, yoksa daha doğal bir geçiş mi istiyor? Hepsi bunun hastaya bağlı. Fakat cihaz o kadar zekice tasarlanmış ki, bakın burada bazı yerler siyah, bazı yerlerde sarımtırak olarak işaretlenmiş. Yani diyor ki bu hastaya küçük olarak 220, büyük olarak da 445 cc'ye yakın bir protez kullanabilirsiniz. Ya bu çok değerli bir bilgi. Bazen çünkü hasta 800 cc istiyorum der. Tek seferde mümkün değil. Yani protezi koyarsınız, belli bir süre beklerseniz cilt genişler, tekrardan büyüğü koyabilirsiniz. Yani birdenbire istediğim bir boyutu koymak kolay değil. Çünkü vücudun ona uygun olması gerekiyor. Bu nedenle bu çok çok değerli bir bilgi.
Biz şimdi bir senaryo oluşturacağız. Örneğin bu hasta diyelim ki yuvarlak istedi. Üst poli birazcık dolgun istedi. O zaman round tip ve Polytech marka veya işte Mentor, Allergan herhangi bir marka tercih edilebilir. Motiva, bir sürü bu şey var, verileri var. Hangi protezlerin kaç olduğu ile ilgili cihazda veri var. Burada o protezi koyup kabaca nasıl görüneceğini göreceğiz beraber. Örneğin biz yuvarlak ve ortalama büyüklükte bir protez tercih ettik. Bir bakalım görüntünün burada tekrardan protez edecek şimdi ve cihazın sonuçları görüntüle dediğimiz kısma bastığımızda memeleri büyütmüş oluyor. Şimdi 3 boyutlu denilen kısmı bu. Yani görüntü sadece önden değil, yandan da, alttan da, yukarıdan da net bir şekilde görebiliyoruz yani. Moda mod vermek için bu şekilde de yapılabilir görüntüyü veya ikisini birlikte karşılaştırmak istiyorsunuz. Böyle yandan. En iyi görüntüleme şekli bence bu. Çünkü bu açı göğüsün yapısı, memenin yapısı, omuzun, iskeleti genel olarak bir bilgi veriyor. Yani bu 360 cc bu hasta için genel olarak çok doğal, uygun bir protez oldu örneğin. Veya başka bir protez tercih edebiliriz. Diyelim ki hasta bunu sütyenli halde görmek istedi. O zaman cihazı tekrardan bir program yükletiyoruz. Sütyenli halini gösteriyor. Yani bu normalde protezsiz gibi görünen doğal büyüklükte bir meme oldu örneğin. Yani burada sütyenin değişik desenleri var. Yani onlar kişinin kendi şeyine göre ayarlanabilir tekrardan. Onun dışında bence en iyi verilerden bir tanesi de heykel görüntüsü. Heykel görüntüsü ilk baştaki bilgisayardaki gölgelenmeler olmadığı için yani hasta onu net bir şekilde görebiliyor ve şuradaki renklerden anlayacağınız gibi ortalama 3.6 santimetre memenin öne doğru çıktığı ile ilgili bilgi veriyor bize. Bu da güzel bir veri çünkü bazen hastalar kendi kafalarında bir sütyen var ve sütyeni doldurur mu doldurmaz mı? Yani sütyenin arasındaki mesafe o boşluğu doldurursa bana yeter diyor örneğin. Bu da bir kolaylık onlar için. Yine burada yan değerlendirme var. Burada kabaca bir önceki memeyle olacak olan memeyi tahmini olarak gösteriyor. Tabi bu illa böyle olacak diye bir şey yok. Bilgisayar çok tabi zeki. Adli işleri kolaylaştırmak için tam altına bir şey yazmış. Simulation only. Actual surgical results will vary demiş. Yani cerrahi tabii ki değişkenlik gösterir. Her hastanın cildin çekintisi, kasın yapısı, göğüs kaburgalarının şekli farklı olacağı için bulgular da farklı olacaktır. Ama en azından ortalama bir fikir veriyor diyebilirim yani. Bu yuvarlak protezlerin dışında bir de anatomik bir proteze örnek vereyim. Bakın 360 cc proteze denk geldiğiniz zaman makine bize kabaca sütyenin çapını, kabını kaç santim olacağıyla ilgili bilgi veriyor. Biz bir tane de anatomik bir implant seçeceğiz şimdi. Diyelim ki anatomik bir implant Mentor'dan seçtik. Tahmini burada değişik boyutlarda şeyler var. O 360'a yakın bir protez seçelim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Siz de değerlendirmiş olun. CPG 323 projeksiyonu çok güzel bir protez. Onu da bir görelim. Sonra genel olarak neler değişiyor bir göstereyim size. Bunun geçişi daha böyle düz gibiydi. Biraz önceki protezin üstü daha yuvarlaktı. Yine gördüğünüz gibi doğal geçişli, güzel bir görüntüleme şekli oldu. Alttan, önden, yandan bir şekilde hastayı nasıl görmek istiyorsunuz, kaygıları ne, onları söyleyerek daha gerçekçi beklentilere sahip bir program sunabiliyoruz. Her yerden değerlendiriyoruz. Böylece hastaya gerçekçi bir beklenti sunabiliyoruz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.